3 günlük bir tatile çıkıyorum ve bu sürede de kendime neden bir okuma challenge yapmayayım diye sordum. Ve şu anda o challenge yapacağım kitabı seçmeye çalışıyorum. Çok fazla arada kaldım. Çok uzun bir kitap mı alsam, onu mu bitirmeye çalışsam? Hem challenge olduğu için daha böyle hırslanırım okurum diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda da çok zor olur. Biraz tatili full kitap okuyarak geçirmek zorunda kalırım gibi de geliyor. Tabii hepsini bitirmek zorunda değilim ama böyle gitgeller arasındayım. O yüzden bir tane hızlı akacağını düşündüğüm bir roman, bir tane de kurgu dışı başka bir kitap alayım diye düşündüm. Bunları da 2025 okuma planımdan seçmeye karar verdim. Aslında Thomas Mann'ın Büyülü Dağı'nı alacaktım. Ama bildiğiniz gibi şöyle kocaman bir kitap olduğu için bunu bitirmek hayli zor olacak 3 günde. Yani yapılabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum en azından benim için. O yüzden onu bıraktım. Yine daha yakın kalınlıkta da olsa şu kendime hedef koyduğum Monte Cristo Kontu'nu alayım diye düşündüm. 600 sayfalık bir kitap. Yani her gün 200 sayfa okursam benim için çok aslında büyük bir fazla sayıda bir sayfa ama yapabilirsem çok güzel olacak. Bunu sürekli çünkü geciktiriyorum. Erteliyorum okumayı. Hem bunu bitirmiş olurum. Hem güzel bir tecrübe olur diye düşünüyorum. Bir de yine 2025 okuma planıma dahil ettiğim Aristoteles'ten Magna Moralia yani Büyük Etik kitabını alayım diye düşünüyorum. Onu da artık Monte Cristo Kontu'yla git gel yaparak sıkılmamak için bunu okurum diyorum. Bakalım nelere bitirebileceğim, nelere bitiremeyeceğim ya da herhangi bir şey bitirebilecek miyim? Aslında en önemli soru da bu değil mi? Bu iki kitabı alıyorum ve tatilde görüşürüz. Neredeyse ilk 20-30 sayfada falan sanki böyle hiç plot twist falan olmayacak ve çok bariz bir sonu olacakmış gibi hissettim ama sonra böyle bir sarmaya başladı ve şu anda bayağı eğlenceli gidiyor. Nereye doğru gideceğini çok merak ediyorum. Bakalım 500 sayfamız kaldı öğrenmek için. Neredeyse yarısına gelmiş bulunuyorum. Kurgu bayağı karmaşıklaşmaya başladı. Çünkü ana karakter intikam planını harekete geçirmek için o kadar dolaylı yollar tercih ediyor ki bir yerden sonra isimleri karıştırmamak mümkün değil. Kendimi bayağı zorluyorum yani onları hatırlayamaya çalışmak için. Ama yine de çok eğlenceli gidiyor.
Sadece tek inandırıcı olmayan yer biraz Mary Shelley'nin Frankenstein'ı gibi geldi bana. Ana karakterin böyle birdenbire çok hızlı bir değişim geçirmesi. Sıfır bir adamdan böyle inanılmaz kültürlü, bütün dünyayı görmüş bir adama dönüşüyor. O kısmı çok inandırıcı olmasa da ve dönüşümün arka planı buraya yansıtılmamış olduğu için inandırıcı değil. Yine de işleyiş şu anda güzel gidiyor. Bakalım diğer yarısında neler olacak. Hikayenin üçte ikisi bitmiş durumda. Şu ana kadar intikam planı da üçte ikisi gerçekleşmiş durumda. O yüzden güzel bir yerdeyim. Böyle tam 600 sayfanın 400'lü sayfaları civarındayım. Beklediğimden çok da girif bir kurgu. O yüzden böyle beklemediğim bir şeyle karşılaştığım için mutluyum ve heyecanlıyım. Böyle elimden bırakamıyorum. Aşırı sürükleyici gidiyor. Yani sonunu iyi kötü tahmin ediyorum ama aynı zamanda ana karakterin böyle tüm hayatını evet böyle intikama adamış olması gibi bir gerçek var ama arada da böyle kendisi de yaşamayı bırakmıyor. Yani hayatın zevklerini almaya devam ediyor. Yani tamamen böyle kendini o intikamına odaklamış değil. O bakımdan da güzel buldum ana karakter gelişimini. Son 200 sayfaya girdik. Bakalım devamında neler olacak. Son yorumlarımı yapmaya geldim. 3 günlük tatilde 570 sayfa kadar okudum. Yaklaşık bir 10 senedir sanırım ilk kez 3 gün gibi bir sürede bu kadar fazla okuduğumu söyleyebilirim. O derece akıcı bir roman oldu benim için. Spoiler vermek istemiyorum ama şu şekilde sanırım özetleyebilirim. En azından biraz neyle karşılaşacağınızı hissettirmek amacıyla okumayanlar için yönlendirici olacağını düşündüğüm bir bakış açısıyla. Ben bu romana başladığımda içeriğine dair hiçbir şey bilmiyordum. Sadece Ezel dizisi bunun bir remake'i olduğunu biliyordum. Ama zaten o dizide izlemediğim ve hakkında hiçbir şey bilmediğim için bana bir şey ifade etmiyordu açıkçası. Bu girift ve oldukça karmaşık kurgu da benim dikkatimi çeken bir numaralı şey aslında yine dini öğeler oldu diyebilirim. Çünkü yazar ana kahramanı aslında biraz ilahi adaleti sağlaması için seçmiş gibi görünüyor burada. Kendisine yapılan haksızlığı bir şekilde kendini Tanrı'nın eli olarak düşünüp o kendine haksızlık yapan kişileri tokatlamaya çalışıyor. Tabii orada hesaba katmadığı bir şeyle karşılaşıyor bir süre sonra. Yani planlar böyle tıkır tıkır işlerken o hesaba katmadığı şey de insan faktörü ve kendi vicdanı oluyor. Hikayede birden böyle bir bocalamayla karşılaşıyoruz. O kendi vicdanıyla karşı karşıya kaldığında ve planlarını tamamen durdurma aşamasına kadar geldiğinde karakter. Böyle bundan sonra ne olacak hani şimdi o zaman her şeyi bırakıyor mu? Bu kadar uğraştığı senelerini verdiği intikamı birdenbire ortadan bırakıyor diye böyle bir durma noktasına geliyorsunuz. Ya ben de öyle oldu en azından. Tabii o noktadan sonra yine bir ilahi adalet sağlanıyor bir şekilde. Ama o da biraz ana karakter de kendisinin Tanrı olmadığını, her şeyin enine sonunda olacağına vardığını biraz görüyor. Benim beklediğim son kitabın sonundan biraz daha farklıydı. Ama bu şekilde de bitmesi adil oldu diye düşünüyorum. Tatil süresince bunu okumaktan da oldukça memnunum. Çünkü
sürekli elimden bırakmadan okumama rağmen yani böyle bir memnuniyetsizlik duymuyorum. Hani tatilim ziyan oldu gibi düşünmüyorum. Çünkü oldukça eğlendirdi beni ve uzun zamandır böyle bir maraton okuması da yapmadığım için farklı bir tecrübe oldu. Onu da sevdim. Kesinlikle maraton yapmaya uygun bir kitap olduğunu gördüm bu yüzden de. Bir de aslında gerçekçi tarihi öğeler de bulundurması bakımından da güzel. Osmanlı tarihine ait öğeler de bulabileceğiniz bir roman aynı zamanda. Bu bakımdan da belki dikkatinizi çekebilir. Okuma tecrübem ve kısa tatilim bu şekildeydi. Umarım bu tarz videoları beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorumlarda yazmayı ihmal etmeyin ve abone olmayı belki düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.